Beşinci sınıflar ikinci dönemden itibaren göreceğimiz MBlock uygulaması. Uzun adı MakeBlock ama kısaca biz MBlock diyeceğiz buna. Söylemi daha kolay olsun diye. Daha önce gördüğümüz programlama ile ilgili kavramların ve uygulamaların tamamını burada kullanmış olacağız. Programın arayüzü bu. Öncelikle programı nasıl yükleyeceksiniz onu göstereyim. Google'a MBlock diye yazın. Bakın kendi resmi sitesi var burada. Ona giriyorsunuz. Ardından bekledikten sonra şurada download ifadesi var. Download seçeneğine tıkladınız. Daha sonra çocuklar kullandığınız bilgisayarın işletim sistemine göre isterseniz Windows veya macOS'a hangi uygun olanı seçiyorsunuz. Benimki Windows. Ben de diyorum ki Download for Windows yani Windows için indir seçeneğine tıklıyorum. Sonra bir süre böyle bekliyorsunuz. Download otomatik olarak başlayacak. Evet bekliyoruz şu an. Güvenlik bağlantıları yapılıyor şu an. Birazcık daha bekleyelim. Bir sayfayı yenileyelim. Evet bazen böyle teknik sıkıntılar olabiliyor. Tekrar bir deneyeceğiz çocuklar buradan. Download'a geldim. Bakın tekrar gösteriyorum. MBlock PC versiyon. Download for Windows diyorum. Yine bekliyorum bu şekilde. Evet. Yine bekliyorum. Evet biraz sıkıntı çıkardı. Son bir kez daha tekrar deneyeyim. Evet. Ee, Galiba teknik bir sıkıntı var. O yüzden indirmeyi şu an es geçiyorum. Ama zaten bunu altıncı sınıflar için M-Block nasıl yüklenir videosu yapmıştım daha önceden. Oradan da izleyebilirsiniz. Hatta o videonun açıklama kısmında M-Block'a ait kurulum dosyaları da var. Oradan linkten indirebilirsiniz. Şimdi birlikte bakalım. Çocuklar M-Block programımız bu şekilde. E, Burada neredeyse hemen hemen dünyadaki bütün diller var. İstediğiniz dilde kullanabilirsiniz. Diyelim ki İngilizce veyahut Suriyeli arkadaşlarımız Arapça tercih edebilir. Ya da şuraya geldim, atıyorum Almanca ya da Türkçe gibi birçok dil seçeneği mevcut. Bir ikincisi, şurada dosya menüsü var. Yeni proje aç, farklı kaydet, bilgisayarınızdan açın, bilgisayarınıza kaydedin ve paylaş seçenekleri var. Çocuklar yeni proje dediğiniz zaman size yeni bir çalışma sayfası açacak. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Sonra dosya menüsüne tekrar geldim. Aç dediğimde daha önce yapılmış olan Emblo'nun kendi sitesine kaydedilen, bakın bilgisayara demiyorum burada dikkat edin. Kendi sitesine kaydedilen bir projeyi, bir çalışmayı burada tekrar açabilmenizi sağlıyor. Ardından farklı kaydet dediğimde yaptığınız çalışmanın daha görünür ve yani herkes tarafından görünebilir hale gelmesi için Emblo'nun kendi buradaki web sitesine kaydediyor çocuklar. Bakın zaten burada e, herkesin çalışmalarını görebileceğiniz alanlar da mevcut. Hatta dünyadan birçok öğrencinin
uygulamaların yer aldığı bir site burası. Bunu incelemek isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Bu İngilizce. Üzerinde sağ tıklayıp kaynağını Türkçe'ye çevir seçeneğinden bakın Türkçe diline çevir dediğinizde Google Translate tarafından zaten otomatikman şeye çevrildi. Türkçe'ye çevrilmiş oluyor. Böyle de inceleyebilirsiniz. Gelelim başka bir şeye. Bilgisayarınızdan açın dediğinizde bilgisayarınızda kayıtlı olan Mblog dosyasını açar. Şimdi dosya bilgisayarınıza kaydedin dediğinde yaptığınız çalışmayı Mblog'un kendi web sitesine değil burada kendi bilgisayarınıza kaydediyor. Aradaki fark bu. Yani bana derseniz ki farklı kaydetle bilgisayarınıza kaydet arasındaki fark nedir hocam derseniz farklı kaydet yaptığınız zaman çalışmayı Embillon kendi web sitesine kaydediyor. Bu sayede dünyadaki bütün öğrenciler yaptığınız çalışmayı görebiliyor. Ama bilgisayarınıza kaydedin dediğinde sadece kendi bilgisayarınıza kaydetmenize yardımcı oluyor. Ya da paylaş dediğinizde yaptığınız çalışmayı paylaş diyerek yine kendi web sitesinde paylaşma imkanınız olabiliyor çocuklar. Bakın burada e, kaydet var. Aynı zamanda yine kendi web sitesine kayıt sağlıyor ve yayınla var. Yaptığınız projenin yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Ama Embillon kendi web sitesinde oluyor bu da. Kullanım kılavuzu var. Tıkladığımda bakın Embillon kendi sitesine size nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili başlıklar var. Mesela önce şöyle yapalım. Sağ tıklayalım. Türkçe diline çevir diyelim. Mblog 5 nedir diyor. Size burada ne olduğunu anlatıyor. Yine Türkçe diline çevir deyin. Bakın hem yazılı hem de videolu bir şekilde size bunun ne olduğunu anlatıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Daha sonra gençlik e, örnek programlar yani örnek çalışmalar var burada. Başka öğrencilerin yaptığı ve web sitesinin yüklediği çalışmalara buradan ulaşabiliyorsunuz. Ardından geri bildirim dediği şey ise sizlerin herhangi bu konu Mblog'la ilgili herhangi bir düşüncesi ya da yaptığınız proje ile ilgili bir şey olduğunda geri bildirim verebiliyorsunuz karşı tarafa. Yani Mblog yöneticilerine. Ayarlar bölümünden ise kurslar, işbirliği gibi çeşitli ayarlamalar söz konusu ama bu sizi çok fazla ilgilendiren bir şey değil. Ya da zaten eğer öğrenmek isteyen olursa bunu derste size anlatırım tekrar. Şimdi bakın sahnede bir tane panda görüyorsunuz. Bunun simgesi zaten panda. İmlecin olduğu yere bakın. Tıkladığımda büyük ekran yaptı. Tekrar buna tıkladım küçük ekran yaptı. Bakın şuna tıkladığımda ekranı daha da küçülttü. Buna tıkladım ekran normal boyutuna geldi. Buna tıkladığımda koordinat düzlemi dediğimiz arka planda ızgaraları da olan bir çalışma alanı oluşturuyor. Bu aygıtlar dediğimiz şey şu çocuklar. Embryonun en güzel yanlarından biri neredeyse bütün robotik setleriyle sizlere çalışma imkanı sunabiliyor. Ve burada bakın birlikte hemen şöyle Mbot, CypherP, Xlite, Neuron, Mbot, çeşitli Raspberry Pi, ardından Arduino Uno ve Mega setleri, mikro setleri, daha sonra burada gördüğünüz çeşit çeşit robotik kodlama setleriyle robotik kodlama yapabiliyoruz. Yani neredeyse birçok seti destekliyor. Mesela Urfa set sistem bir girelim. Gerçi bu site yayından kaldırılmış. Yani böyle farklı şeylerin de sistemle ilgili robotik odama çalışmalarını da gösteren içerikler de mevcut. Bakın Arduino Uno kart, Arduino Mega kart gibi gibi. Bunu zaten kendiniz inceleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde türler de var. Tıkladım. Burada bu şekilde gördüğünüz gibi. Ardından kuklalara geldiğimde ekle diyorum. Çeşit çeşit kuklalar var burada. Mesela hayvanlar. Bakın aşağı doğru indiğimde kuştur, böceğidir, tırtılıdır.
gibi. İnsanlara geldiğimde işte bakın bu şekilde bebeğinden yetişkin insanına, işte muhafazakar insanına, ondan sonra kaptan. Aklınıza gelebilecek her türlü insan tabii. Fantaziye tıkladığımda ise çocuklar burada bakın eğlenceli şeyler var burada. Eğlenceli simgeler. Robot simgesi, baloncuklar, ardından birkaç sayfa ilerleyeyim. Ateş simgesi, şimşek, çeşitli yazılar gibi. Bitkilere geldiğimde birçok bitki türünü burada görebiliyorsunuz. Yiyeceklere geldiğimde yiyecekle ilgili çocuklar meyve sebze. Binalara geldiğimde bakın binalarla ilgili kuklalar. Ulaşıma geldiğimde ulaşım kuklaları, müzik, sporlar, moda, özellikler, simgeler bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakın burada bir de kuklalarım kısmı var. Kuklalarına geldiğiniz zaman çocuklar bilgisayarınızdan yüklediğiniz kuklaları hazır bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Yani kısacası sizler sadece embriyon hazır kuklalarını değil, kendi oluşturduğunuz kuklaları yükleyip kullanabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir simge ekledim. Bakın gördünüz hemen eklendi kendi bilgisayarımdan tamam dedim ve kukla ekrana bu şekilde yansımış oldu gibi. Şimdi gelelim arka plan, dekor yani arka planla ilgili görselleri düzenleyeceğiz bunda. Ha şunu da söyleyeyim dekora arka plana geçmeden. Kodlamaları çocuklar genelde eğer kukla ile ilgiliyse kukla içine yapacağız. Eğer yaptığımız kodlama arka planla ilgiliyse arka plan içerisinde yapacağız. Arka plana geldim. Bakın ekle diyorum. Okulla ilgili. Bakın classroom, football field, playground, school. Doğa ile ilgili. Mesela bir tane ekleyeyim rastgele. Bakın arka plan tamamı resim olarak nasıl değişti? Devam edelim dekorlara. Dış mekan dekorları, iç mekan, dekor tatiller, kılavuz gibi birçok şey mevcut. Ve aynı zamanda kendi oluşturduğunuz bir e, resmi dekor olarak dışarıdan ekleyebiliyorsunuz. Mesela bakın mesela daha önce şöyle yükle diyorsunuz buradan. Diyelim ki aldım ben bunu yükledim dekor olarak. Tamam dedim. Bakın arka plan dekoru nasıl değişti. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Hem kuklalarda hem kuklalar kısmına geldiğinizde çocuklar burada panda yani kuklanın ismi yazıyor. Burada X ve Y koordinatları var. Bunu size zaten derste anlatacağım. Ona çok takılmayın şimdi. Kuklanın boyutunu veya yönünü ayarlayabiliyoruz. Bakın mesela diyelim bunu 300 yapalım. Panda kuklasına dikkat edin nasıl büyüdü. Hatta 525 olmuş ve kukla bunu 100 yapalım. Kuklanın yönünü değiştireyim. Bakın çocuklar şunu 180 yapacağım. Nasıl değiştiğine göz atın. Hemen 180 derece döndü. Buradan ise kuklayı gösterebilirsiniz veya da gizleyebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde kostümler yazıyor. Çocuklar kukla ile ilgili resimsel düzenlemeler yapabilirsiniz burada. İşte şöyle basit bir örnek vereyim. Diyelim bunun rengini değiştirmek istiyorsunuz ya da belirli bir bölgeyi seçtim ya da şöyle yapalım. Şu göz rengini ne yapalım? Siyahmış. Renk tonu biraz değiştirelim. Bakın hemen biraz değiştirdiğimde göz rengi değişti. Daha sonra fırçayla boyama yapabilirsiniz. Buradaki küpü kullanarak rengini değiştirebiliyorsunuz ve burada yaptığınız değişiklik fark ettiyseniz e, sahnedeki kuklaya yansıdı. Ardından buradan çizgiler kullanabilip çeşitli ekstralar yapabilirsiniz. Şekiller söz konusu. T'ye basarak yazı yazabilirsiniz bakın böyle. Hatta şu yazıyı şöyle aşağı aldık. Gibi gibi. Seslere geldiğimde kukla ile ilgili sesler var. Gelelim arka plana. Arka plana geldiğinizde, kostümlere yine geldiğinizde çocuklar arka planla, dekorla ilgili düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Görsel düzenlemeler. Daha sonra seslere geldiğimde dekorla ilgili sesler oluyor. Şimdi burada bakın bir vektör var. Bir de
bitle biteşleşme dönüştür ve vektörlü dönüştür var. Onu size okul başladığında anlatacağım. Ona da şimdilik takılmayın. Evet, sahne kısmı bu kadar. Bakın çocuklar, sahne kısmı, hatta ben size yeni bir sayfa açayım. Daha iyi olur. Bir de şöyle göstereceğim, bir dakika. Evet. Bakın çocuklar. Şurası yaptığımız uygulamanın çalıştığı kısım. Şu mavi ile gösterdiğim yer. Bu kısım kod bloklarının olduğu kısım. Bakın böyle görüyorsunuz. Şurası ise, yani şu alan, da şunu rengini değiştirebilirsem daha iyi olur. Şu alan ise kodlama çalışmasının, yani programlama çalışmasının, daha doğrusu kod bloklarının kullanıldığı alan. Yani şöyle olacak. İşte bunu alacağız, buraya yapacağız. Yapacağımız uygulamaya göre bunu tabii kendimiz öncelikle algoritmasını düşünerek tasarlayacağız. Bu şekilde yapacağız. Mesela böyle bir kodlama yaptım. Tıkladığımda bakın 2 saniye boyunca merhaba diyor. Hatta desin ki merhaba diye bu sefer nasılsınız diye sorsun. Hemen bakın 2 saniye boyunca nasılsınız diye soruyor. Buraya kadar bu şekilde. Bunu arka plana tıkladığınızda da aynı sahneler mevcut. Şimdi daha çok bizler ilk etapta kuklalar ve arka plan üzerinde çalışacağız. Peki kuklalara geldiğimizde bakın. Bunları şöyle şey yapalım. Bir, hareket bloğu, görünüm blokları, ses blokları, olaylar, kontrol, algılama, işlemler, değişkenlik ve bloklarım gibi blokların yer aldığı bir bölüm var. Yani programlama yapabileceğimiz, yaparken kullanacağımız malzemeler. Nasıl yemek yaparken çeşitli malzemeler kullanıyorsak çocuklar, bizler programlama yaparken de buradaki kod bloklarını kullanacağız. Bakın, hareket bloğuna tıkladığınızda adım git, derece dön, fare oku, işte X, Y konumuna git, kenara gel, sek gibi çeşitli şeyler var. Görünüm bloğuna geldiğimizde bakın burada çeşitli kukla ile ilgili görünüm blokları. Sese geldiğinizde sesle ilgili, yani kuklanın sesiyle ilgili bloklar. Olaylara geldiğinizde çalışmanın, yani yaptığınız uygulamanın nasıl başlayacağını belirliyorsunuz burada. Kontrole geldiğinizde çocuklar, döngü olayı hatırlarsınız. Tekrarlanan işlemleri belli bir düzen içerisinde yaptığımız kavramdı döngü. Bakın bu şekilde kod blokları var. Algılamaya geldiğimizde bu şekilde kod blokları var. İşlemlerde ise matematiksel, mantıksal ve karşılaştırmalı operatörleri kullanabileceğimiz ekstra birkaç şey daha var. Zaten onu ders esnasında da onları görürüz. Bunlar var. Değişkenler, biliyorsunuz değişken farklı verilerin depolanmasını sağlamak için oluşturulmuş bir alandı. Hafızada bir sanal alan oluşturuyorduk. Kalıcı bir şekilde depolanabilmesi için. Ve bloklarıma geldiğinde, bloklar biraz geniş bir konu. Bunu ilerleyen zamanlara gireceğim çocuklar. Onu şimdiden söyleyeyim. Bunu yapabiliyoruz. Arka plana geldiğinizde bakın, arka plana geçtiğimiz zaman yine bloklar var. Ama bu arka planla ilgili bloklar. Mesela kuklalara geldiğimdeki hareket bloğunun, hareket bloklarındaki blok sayısıyla arka plana geldiğimde bakın hareket bloğu yok. Fark ettiyseniz. Kuklalara geldim, görünüm bloğuna geçtim. Bakın bir sürü çeşitli blok var. Ama arka planın görünüm bloğuna geldiğimde aşağı yukarı 7 tane var sadece. Kuklanın olaylar bloğuna geldiğimde bakın bunlar var. Arka planın olaylar butonuna geldiğimde aşağı yukarı aynı zaten bu. Daha sonra kontrol de aynı şekilde.
Yani kuklayla arka plandaki bloklar arasında bazı farklılıklar söz konusu olabiliyor. Ondan sonra en altta da uzantılar var. Bu da ileriki zamanlarda göreceğimiz konulardan biri. Burada çocuklar yapay zeka, veri grafiği, translate, ondan sonra grafik oluşturma gibi farklı e, bir tık üst düzey çalışmalar yapacağız burada. Hatta bunun internet bağlantısı olan bir yerde çok daha verimli bu kısım. Onu da söyleyeyim. Başka burada size ne gösterebilirim? Bir de çocuklar, Mblock'un en güzel yanlarından biri, evet, Mblock blok tabanlı bir kodlama programı ama metin tabanlı programlama söz konusu da yapılabiliyor burada. Basit bir örnek göstereyim size. Print dedim ve ekrana merhaba yazmasını istedim. Sonra burada koş dediği butona basıyorum. Biraz bekleyelim. Bakın alt tarafta çıktısını görebiliyorsunuz. Yani burada hem blok tabanlı hem metin tabanlı, yani yazarak, bir klavyeden yazarak kodlama yapabileceğiz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sorunuz olursa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Çocuklar, iyi akşamlar.